Değerli izleyicilerimiz, içinde bulunduğumuz günlerde Avrupa'da en çok konuşulan konular koronavirüs, ekonomik kriz ve 3. sırada ise sokaklara bırakılan hayvanlar. Evet değerli izleyicilerimiz, yanlış duymadınız. Sokaklara bırakılan hayvanlar. Maalesef dünyanın pek çok noktasında olduğu gibi Avrupa'da da bazı insanlar bu canları, bu can taşıyan Allah'ın yaratmış olduğu bu varlıkları yok sayarak bir şekilde ölüme terk ediyorlar. Avrupa'da, Fransa, Hollanda ve Almanya'da bu köpeklerin ya da işte diğer hayvanların, kedilerin vesairelerin sokakta bulunan bu hayvanların bakım sorumlulukları yerel yönetimlere ait. Tabii bunun yanı sıra kendi evcil hayvanlarını sokaklara terk edenlere Almanya'da 25 bin euroya kadar para cezası veriliyor. Bunun yanı sıra hayvanlara eziyet ve işkence edenlere 3 yıla kadar da hapis cezası bulunuyor. Tüm bu cezalara rağmen hani tırnak içerisinde diyorlar ya Batı gelişmiş vesaire, bu Almanya, Fransa ve Hollanda'da değerli izleyicilerim bu alıp baktıkları canları sokaklara terk edilen insan sayısının da arttığını gözlemliyoruz. Bununla beraber bildiğiniz üzere pek çok ülkede hayvan besleyenlerden vergiler alınıyor. Bakın Almanya'da evcil köpek besleyenler 72 ile 186 euro arasında köpek vergisi vermek zorunda. Eğer köpek tehlikeli köpek türü arasında yer alıyorsa bu vergi daha da yükseliyor. Birçok eyalette belirli yerlerde ve sokaklarda köpeğe tasma takma zorunluluğu bulunuyor. Yasalara göre tehlikeli tür ve dövüş köpeği olarak bilinen bu hayvanlar sokakta gezdirilirken mutlaka ağızlık takılması da gerekiyor, mecbur. Eyaletler arasında farklılıklar olsa da genel olarak sahipsiz hayvanlar kamu güvenliği veya düzeni için tehlike oluşturuyorsa bundan yerel yönetimler sorumlu deniliyor. Bu durumda yerel yönetimler tedbir almak, hayvanın barınma maliyetini karşılamak zorunda deniliyor. Şimdi bakın, öyle ya da böyle bu canları sokaklara atanların insanlıklarından ben şüphe duyuyorum. Bakacaksan bak, bakmayacaksan alma kardeşim. Düşünebiliyor musun? Bir can. Bunu alıyorsun, alıştırıyorsun, sana bağımlı hale geliyor. Dışarıda, sokakta nerede, niye yemek bulacak arkadaşlar? Mümkün değil. Şimdi Avrupa, ana vatanımız Türkiye'ye göre hayvanlar konusunda daha iyi. Bunu söyleyebiliriz. Bakın Türkiye'de benim de özellikle YouTube üzerinden takip ettiğim bazı kanallar var. Sanki birer oyuncakmış gibi bu köpekler alınıyor. Çocukları sıkıldığı zaman da bu köpekleri gidiyorlar ormanlık alanlara terk ediyorlar. Başka hayvanlar ya bunları yiyorlar ya da arkadaşlar açlıktan, sefillikten, perişanlıktan ölüp gidiyorlar. Yine benim takip etmiş olduğum kanallarda görüyorum arkadaşlar. Üzülerek izliyorum. Bu tırnak içerisinde bazı hayvanseverler var. Bu işi ranta çevirmişler ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da bu işin kurbanı olarak görüyorlar. Hepsi için söylemiyorum, sakın yanlış anlamayın. Çok dürüst, çok insancıl, çok vicdanlı bir şekilde bu hayvanlara yardım edenler de var. Bakın ne yapıyorlar bu hokkabazlardan bahsediyorum. Bazı hayvanseverlerden, sözde hayvanseverlerden ne yapıyorlar biliyor musunuz? YouTube kanalları kuruyorlar, diyorlar ki şu kadar mamaya ihtiyacımız var, işte onlara barınma yeri yapıyoruz, şu yapıyoruz, bu yapıyoruz diye gurbetçi vatandaşlarımızdan sosyal medya üzerinden paralar topluyorlar. Bakın gurbetçi vatandaşlarımız da iyi niyetli bir şekilde vicdanlı sahibi olan insanlar gibi hareket ederek bu YouTube başta olmak üzere sosyal medya mecralarında görmüş oldukları kişilere, kurumlara yardım ediyorlar. Yine kulağımıza geldiğine göre arkadaşlar pek çok tırnak içerisinde hayvansever bu paraları kendi çıkarları için kullanıyorlar. Yapılan bu yardımları bu hayvanlara ulaştırmıyorlar. Mama almıyorlar, bakımlarıyla ilgilenmiyorlar falan ama YouTube'a baktığın zaman sanki her şeyleri dört dörtlük. Bakın tekrar ediyorum, işini dürüst yapanlara asla bir şey söylemiyorum. Mümkün değil. Ama genel tabloya baktığımız zaman hayvanseverlerin bir kısmı arkadaşlar bu işi ranta çevirmişler. Almanya başta olmak üzere Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Belçika, Avusturya, İngiltere gibi
vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu ülkelerde bu bahsetmiş olduğum konuya çok dikkat edin. Türkiye'den gurbetçi vatandaşımızdan mama parası adı altında birileri bir rant oluşturmaya çalışıyor. İsim veremiyoruz. Siz de takdir edersiniz ki dikkat edin derim. Çok sayıda YouTube kanalı var. Bunlar içerisinde birkaç tanesi gerçekten ben de gönülden izliyor ve takip ediyor ve destekliyorum. Bu sokaklara bırakılan hayvanlarla ciddi anlamda imkanları doğrultusunda ilgileniyorlar. Geri kalan kısmının tek bir amacı var. Acındırarak bu köpekleri bir şekilde ranta çevirmiş vaziyetteler. Aman dikkat edin. Yani Allah'ın yaratmış olduğu, yani sizden bir ekmek ya da başını okşamanızdan başka hiçbir şey istemeyen bu varlıklarla ilgili de bu vicdansızları Allah'a havale ediyoruz. Gerçekten öyle. Yani bu hayvanlar üzerinden rant elde etmek falan olacak işler değil. Kıymetli izleyicilerimiz, maalesef her yerde, her ülkede iyi niyetli insanlar olduğu gibi kötü niyetli insanlar da var. Ama ben bunları anlatıyorum derken sakın ola ki işte hiçbir hayvana, bakıma vesaire yardım etmeyeceğiz anlamı çıkarmayın. İyi seçin diyorum. Maalesef Türkiye'de arkadaşlar köpekler, hayvanlar birer can olarak genellikle görülmüyor. Her yerel yönetim, yani belediyenin kendi toprakları, kendi sınırları içerisinde barınaklar kurmaları gerekiyor. Özellikle bu sokakta kalan hayvanları alarak kısırlaştırmaları gerekiyor ki bu sokak hayvanı kavramı bitsin. Avrupa'da bu yaygın vaziyette. Avrupa'da bu işi halletmişler diyebiliriz. Ama bizim ana vatanımız, canımız, ciğerimiz Türkiye'mizde bu durum arkadaşlar maalesef söz konusu değil. Bu hayvanların, bakın, sokaktakiler toplanacak. Her belediye bunu yapsa Türkiye'de bu sokaklarda açlıktan ölen köpekler ya da kediler vesaire, evcil hayvan diye bir kavram kalmaz. Kuracaksın barınakları, bu hayvanları toplayacaksın, kısırlaştıracaksın. Yani üremelerini engellemen gerekiyor. Evinde bakanlar baksınlar. Bu özellikle pandemi döneminde Türkiye'de bu iş tamamen ranta çevrildi. Arkadaşlar, köpekler işte bilmem ne cins, 3.000 dolar, 5.000 euro, 4.000 dolar, köpek de yok. Korona nedeniyle gidiş gelişler olmadığı için çoğu Bulgaristan'dan, Gürcistan'dan vesaire bu Balkan ülkelerinden ya da işte Gürcistan'dan ya oradan buradan kaçak olarak Türkiye'ye sokuldu. Çoğu hastalıklı zaten. Edirne ve çevresinde bu işleri yapanlar olduğunu duyuyoruz. Böyle iddialar var. Bulgaristan'dan, oradan buradan bu hayvanları getirenler, bunların çoğu ölüyor birkaç gün içerisinde. Aman dikkat edin diyorum. Bu rantçılara, bu hayvanlar üzerinden para kazanan hokkabazlara sakın ola ki prim vermeyin. Yazık. Yani ben, inanın bana, hayvanları o halde görünce çok çok üzülüyorum. Yani Allah'ın yaratmış olduğu dilsiz melek bunlar ya. Dilsiz melekler bunlar. Yemeğini ver, başını okşa, sevgini göster. Bu kadar, bir şey istemiyor senden. Şunu söylüyorum. Evine alıp 3 gün sonra sıkıldım deyip sokağa bırakmayın. Yazık, günahtır ya. Allah'ın yarattığı bir mahlukat bu da. Bak, Allah bizi yaratan onu da yarattı. Vardır bir sebebi, değil mi? Hiçbir şey bilmiyorsak elbette ki bir sebebi vardır. Ben böyle bakıyorum, böyle düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Siz de bu konuyla ilgili görüşlerinizi videomuzun altındaki yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Size ricam şu arkadaşlar. Bu videoyu çevrenizde bulunan insanlarla lütfen paylaşın. Hiç olmazsa belki bir kişiye katkımız olur, uyarmış oluruz. Bir diğer önemli konuda lütfen bu videolarımızı beğenerek bizim daha fazla insana ulaşmamıza yardımcı olun. Kanalımıza da mutlak surette abone olmanızı sizlerden hasreten rica ediyorum.